Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iPad Pro ile üniversitede nasıl not aldığımı anlatacağım. Öncelikle nasıl iPad Pro'ya geçtiğimi anlatmak istiyorum. Şimdi klasik olarak hepimiz iki şekilde not alıyoruz. Ya slide bastırıp veya defter götürüp yanımıza defterin üzerine not alıyoruz. Ya da laptoplarımızı açıp klavyeyle not alıyoruz. Burada iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları var aslında. Ben üniversitenin ilk 3 senesinde hem yazarak hem de laptopta not alıyordum. Yazarak not aldığımda slide bastırarak da aldığım oldu, deftere de aldığım oldu. Yazarak not almayı daha çok seviyordum. Daha aktif dinlediğimi fark ettim hocayı. Ve daha efektif not aldığımı düşünüyorum. Ancak bunların dezavantajları oldu. Ne gibi? Çantamda çok fazla defter taşımak zorunda kalıyordum. İstediğim gibi notlarımı organize edemiyordum. Notlarımı aradığımda bulamayabiliyordum. De ders çalışmamı aksatabiliyordu. Aynı zamanda slide bastırdıysam eğer slaytların üzerinden geçmek tekrar daha zor oluyordu. Çünkü slaytları ya 4'lü, 6'lı veya 9'lu bastırıyordum. Ancak laptoptan daha iyi yönleri oldu benim için. Neden? Çünkü laptoptan not almamın aksine daha aktif bir şekilde hocayı dinlediğimi fark ettim. Laptopta not alırken genelde daha pasif bir şekilde not alıyordum. Çok aktif bir şekilde dinlemiyordum. Beynimi kullanmıyordum aslında. Ve bununla beraber çizim yapma veya notlarım arasında bağlantı kurma özgürlüğümü de kısıtlıyordu laptopu kullanmak. Bu nedenlerle ben geçen sene not almak için iPad Pro aldım ve şu ana kadar not alma açısından yaptığım en iyi yatırım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi çok uzatmadan iPad Pro ile nasıl not aldığımı anlatmak istiyorum size. Öncelikle benim tercih ettiğim uygulama Notability. Sadece Notability'yi kullanarak not alıyorum derslerde. Organizasyondan bahsetmek istiyorum önce. Bu şekilde gördüğünüz gibi istediğim gibi konu başlıkları oluşturuyorum. Bunlara istediğim gibi isim verebiliyorum. Ve daha sonra farklı klasörler, farklı dosyalar altında toplayabiliyorum. Peki ders esnasında nasıl not alıyorum? Derse girmeden önce o dersin slaytını zaten indirmiş oluyorum. O dersin slaytını indirdikten sonra da bu şekilde ders esnasında hoca ile beraber slaytı takip ediyorum ve üzerinde istediğim notlarımı alabiliyorum. İstediğim şekilde işaretleme yapıyorum. İstediğim gibi çiziyorum üstünü. Ve bu şekilde dersi not alabiliyorum rahat bir şekilde. Peki diyelim ki dersten önce slayta erişimim olmadı. O zaman ne yapıyorum? O zaman yeni bir not oluşturup ders esnasında istediğim gibi hem kendi yazımla hem de aynı zamanda klavyeyi kullanarak istediğim gibi not alabiliyorum derste. Bu da her ikisini de çok rahat kullanmamı sağlıyor aslında. Eskiden defter ve laptopu ayrı ayrı kullanırken şu an ikisini kombine edebildiğimi hissediyorum iPad Pro'yu kullanarak. Peki diyelim ki ders esnasında bir şey merak ettim veya bir konuyu anlamadım. O zaman şu şekilde aratıp örnek göz diye aratıp bu şekilde anatomik olarak istediğim resmi atabiliyorum ve bunun üzerine tekrar not alabiliyorum. Peki Notability'yi ders dışında nasıl kullanıyorum? Şu şekilde konuları bitirdikten sonra kendime ufak ufak özetler çıkarıp bu şekilde özetleyerek sınava daha rahat çalışmamı sağlıyor aslında. Her şeyi kompakt bir şekilde tek bir dosyanın altında bulundurabiliyorum. Burada görebildiğiniz gibi anevrizma, hidrosefali, subaraknoid kanama gibi farklı konuları tek bir dosya altına alıp o stajın bütün konularını tek bir yerde saklayıp onların hepsini özetleyebiliyorum. Hem daha sonra geri dönüp çalışmama yardımcı olan bir şey oluyor bu. Hem de organizasyon açısından da çok rahat istediğim her şeyi her zaman bulabiliyorum. Peki Notability'yi sadece ders çalışmak için mi kullanıyorum? Hayır. Onun dışında diyelim ki makale okumak istiyorum. Makaleleri genelde ben Notability'ye indiriyorum direkt. Ve Notability'de üzerinde şu şekilde çizerek veya istediğim şeye işaretleyerek tekrar daha sonra geri dönmesi kolay olacak şekilde kullanabiliyorum. Aynı zamanda istediğim şeyi de aratabiliyorum. Mesela faset diye aratırsam dosyada bütün faset kelimeleri bu şekilde çıkıyor. O yüzden çok da rahat bir şekilde istediğim her şeyi bulabiliyorum. Peki başka nasıl kullanıyorum Notability'yi? Kitap indirip kitapları da buranın üzerinden okuyorum. Hem işaretlemesi daha kolay oluyor hem de daha sonra dediğim gibi aratabilerek tekrar istediğim noktaya, istediğim yere geri dönebiliyorum. Notability'nin bir diğer avantajı da iki cihaz arasında bütün notları görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela çalışırken veya stajdayken veya başka bir yerdeyken notlarınızı görüntüleyip üzerinden geçmek istediğiniz zaman özellikle boşluğunuz olduğunda telefonunuzu açıp oradan bütün notlarınızı çok rahat bir şekilde tekrarlayabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylık da sağlıyor aynı zamanda Notability. Açıkçası dijital ortama geçtiğim andan beri çok daha efektif ve çok daha etkili not aldığımı düşünüyorum.
Notlarıma çok kolay ve rahat erişebiliyorum. Notlarımı çok iyi organize edebiliyorum. Hem motive edici bir faktör oluyor hem de aynı zamanda okul başarıma da yansıdığını düşünüyorum bunun. Peki iPad Pro'nun dezavantajları neler diye sorarsanız, en büyük dezavantajı maalesef fiyatı ve bence daha çok yaygınlaşmamasının da en büyük sebebi bu. Üniversite öğrencileri için tabii ki de çok pahalı bir fiyatta. Maalesef şu an 5.000 lira civarı bir fiyatı var iPad Pro'nun 2018 sonu çıkan modelinin. Ve eğer Apple Pencil'la beraber alırsanız bu 6.000 TL'ye yaklaşıyor. Bu da öğrenciler için çok yüksek bir meblağ. Onun dışında klasik USB girişi olmadığından, sadece USB-C girişi olduğundan cihazın maalesef sadece USB-C ile dosya aktarımı yapılabiliyor. Laptopunuzdaki bazı dosyalarınızı buraya aktaramıyorsunuz. Evet arkadaşlar, iPad'in yaratıcılık açısından da, özgürlük açısından da not alırken çok rahatlattığını düşünüyorum beni. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. Umarım iPad'de nasıl not aldığımı güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenirseniz ve paylaşırsanız bu videoyu çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.